Ve buradan geçiyorum kısa olarak dış politikaya. Dış politikada durumumuz belli. Bosna Hersek. Türkiye şu ana kadar bir şey yaptı mı? Maalesef. Bak Somali'ye gittiler. Evet, Hürriyet Gazetesi'nin patronlarına sesleniyorum. Ey Hürriyet Gazetesi! 20 yıldır bu ülkede Amerika'nın Müslüman için hayırlı rüya göremeyeceğini hep söyledik. Siz hep bizim karşımıza dikildiniz. Ve bugün 20 yıl sonra Hürriyet Gazetesi anlamış. Bugün başlık atmış. Somali'de Birleşmiş Milletler Amerika'nın oyununa geldi diyor. Ne olmuş? 25 gün içerisinde Amerika 26 tane petrol arama sondası oldu diyor. Somali'ye niye gittik anladınız mı? Sayın Demirel niçin bu kadar çırpındı anladınız mı? Halis, muhlis, katıksız uşakların Mehmetçiğimizi Somali'ye niçin gönderdiklerini anladınız mı? Şimdi buradan söylüyoruz. Ey hükümet! Sana düşen bir görev var. Biz bu Mehmetçiği Amerika'nın petrol açma çalışmalarına yardımcı olsunlar diye göndermedik. Biz bu yavrularımızı analarımızın şu ifadesiyle gönderdik. Fadime ana, Ayşe ana beşiğinin başında hep şu ninnilerle büyüttü bu yavruları. Uyu oğlum, uyu. Uyu da büyü. Git oğlum, git. Ya gazi ol, ya şehit anlayışıyla büyüttü. Çünkü iki değer vardı ki onun için her şeyini veriyordu bu millet. Neydi o? Bir, dini için, iki, vatanı için. Üçüncü bir değer vardı ki o da o vatanda Allah'a kul olan Müslüman kardeşleri yani milleti için bunu veriyor. Şimdi böyle bir şey var mı? Yok. İşte bak Mehmetçiğimizi nereye gönderdiler? George Bush'un Müslüman ülkesinde vurduğu sondaları korumak için gönderdiler. Evet, şimdi biz 450 tane Mehmetçiğimizin geri dönmesini istiyoruz. Eğer bunlar geri almazsa biz gelir gelmez bunları geri alacağız. Alacağız, biz orada durduramayız. Ve bunun kararını kim vermeliydi? Millet vermeliydi. Bunlar yalancı sormazlar. Bunlar tüm sistemlerinin cibilliyeti nasıl sahteyse bunlar da ne yazık ki sahte. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Yalan, inanmıyorum ben buna. Yalan. Niye? Egemenlik kayıtsız şartsız milletinse bak Interstar soruyor halka. Ordunuzun Somali'ye gitmesine ne diyorsunuz diye. Hiçbirisinden evet cevabı aldınız mı? Halkımızın hepsi de ne diyor? Hayır diyor. Şimdi ben Bursa Kapalı Spor Salonu'nu lebalep dolduran Bursa'daki vatandaşlarıma soruyorum. Ordunun Somali'ye gitmesine evet mi hayır mı? Bak bir tane evet diyen çıkmadı. Evet, ordu Somali'yi yanlış adres olarak aldı. Aslında Somali'ye değil, bizim ordumuz Bosna Hersek'e gitmeliydi. Bakın, yarın Amerika oradan çekilir de
Türkiye'yi orada bırakırsa şaşmayın. Niye? Müslümanı Müslümanla vuracak da onun. Amerika'nın yapacağı Hinoğlu ilmik budur. Niye Bosna Hersek'e göndermiyor? Çünkü orada Müslüman kardeşi için vuruşacak nefes. Ölürsem şehit, kalırsam gazi olacağım diyecek. Onun için oraya göndermiyorlar ve göndermezler. Çok ilginçtir. 15 gün önce Orta Asya'ya gittik. Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı'nı ziyaret ettik. Bakanları ziyaret ettik. Fakat Milli Savunma Bakanı'nı ziyaret ederken bütün gezinin bereketini, feyzini orada gördük. Çok ilginçtir. Milli Savunma Bakanı 120 kilometrelik savaş cephesi Karabağ'dan geldi. Aynen kullandığı ifade şuydu: gelenler Refah Partisi olmasaydı ben buraya gelmezdim dedi. Ve bu Milli Savunma Bakanı Rahim Gaziyev Ermenilerin kellesine 100.000 dolar verdi Rahim Gaziyev. Ve çok ilginçtir. Kellesini alıyordu Ermeniler. Fakat El-Hafız ismi şerifiyle tecelli etti Allah. Alamadılar. Ayakları üşümüş. Kalpağını çıkarmış, ayaklarına geçirmiş. Onlar da kellesini alıyoruz diye kalpağın olduğu noktaya ateş ediyorlar ve ayaklarından 7 kurşun alıyor Rahim Gaziyev. Böyle bir mücahit. Ve şu anda Milli Savunma Bakanı az önce söylediğim ifadelerinden sonra bizi hüngür hüngür ağlatan şu ifadelerini kullandı. Ben Ermeni'ye buğday gönderene, elektrik gönderene kardeşimdir diyemem dedi. Mümkün değildi. Niye? Karşımda benim tarih boyunca düşmanlığıyla ve şu anda da Müslüman kanı dökmek suretiyle Türkiye'yi nasıl parselleyeceğiz? Bunun hesabını yapan Ermenistan'a kendi milletinin ekmeğini 2.000 liraya çıkarmak suretiyle 100.000 ton buğdayı gönderenler, değerli kardeşlerim, bu milletin sesine tercüman olamazlar. Ve onunla da kalmadılar, bir de elektrik verdiler. Onunla da kalmadılar, Kafkasya'daki Müslüman abaza kardeşlerimizi katleden, dünün ateist, Allahsız Şivatnatsesine de kalktılar 50.000 dolar kredi. Bu da yetmedi. Manavgat Şelalesi'nin sularını rezerv etmek suretiyle, evet 90 milyon dolar da oraya harcamak suretiyle İsrail'e su vermeye hazırlanıyorlar. Değerli kardeşlerim, bu hükümetin hala iş başında kalması mümkün değil. Ve değerli kardeşlerim, dış politikadaki bu kişiliksizlik, bu dış politikadaki şahsiyetsizlik ne yazık ki ülkemizin geleceğini işte onun için hep birlikte bir karar vermemiz lazım. Gerek iç politikada, gerek dış politikada vereceğimiz bu tarihi kararı tüm Bursa halkına, şu anda salonda bulunan kardeşlerimiz 5 yolla iletmelidir. Gerek hanım kardeşlerim, gerekse siz beyefendi kardeşlerim, bu 5 ilke nedir? 1. Nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz. Müslüman nefret ettiren değildir, Müslüman sevdiren. 2. Zorlaştırmayınız, kolaylaştırınız. Müslüman zorlaştıran değildir, kolaylaştırandır. Zira bizim inancımız İslam, yaşanabilir bir nizam olarak inmiştir. Allah bize yapamayacağımızı yüklememiştir.
bize neyi emretmişse, neyi yasaklamışsa onda muhakkak bizim faydamız vardır. 3. Korkutucu olmayınız. Müjdeleyici olunuz. Değerli kardeşlerim, biz korkutucu olmayacağız. Bazen aramızda imam efendi kardeşlerim varsa gücenmesinler. Cuma namazında, bayram namazında cemaati bol görür, başlar. Niye geldiniz? Dün yoktunuz, bugün hep buraya doldunuz. Gene biraz sonra hepiniz gideceksiniz. Biz 70'lik Hasan emmi ile beraber kalacağız. Bayramdan bayrama gelecekseniz gelmeyin. Öbürü çıkar, kürsüden başlar. Bu başı açık olanlar var ya, saçının bir telini gösterenler var ya, saçının her teli için cehennemde 40 yıl yanacak. Sizden cehennem kütüğü olur. Sen namazı kılmadın, sen de cehennem kütüğüsün. Orucu tutmadın, cehennem kütüğüsün. Yahu mübarek insan böyle anlatacağına kalkıp desen ki saçının telini göstermeyenler Allah'ın cennetlerine girecektir. Değil mi? Namazını, orucunu, haccını vesaire ifa edenler Allah'ın cennetlerine girecektir. Bunu böyle desene. Allah'ın cennetini niye ipotek altına alıyoruz? Böyle olunca da ne yapamıyoruz? Ne yazık ki oralara toplayamıyoruz. Adam gece gündüz sarhoş. Adam ne diyor? Bu imamın cennetinde yanmaktansa tabi diyor ki meyhaneci dervişin diyor cennetinde yaşayayım, daha iyi oraya gidiyor. Değerli kardeşlerim, korkutucu olmayacağız, müjdeleyici olacağız. Yargılayıcı olmayınız, bağışlayıcı olun. Biz hakim değiliz, biz davetçiyiz. Kimseyi yargılayamayız. Kimseye sen kafirsin, sen münafıksın, sen müşriksin deme hakkına sahip değiliz. Bu hak, bu hüküm verme hakkı kimin? En büyük hakimler hakimi olan Allah. Biz sadece insanları ne yaparız? Güzellikle davet ederiz. Ve geliyorum 5.'sine, selamı yaygınlaştırınız, onda rahmet vardır. Selam, selam, ne güzel kelam. Besmelesidir tebliğin selam. Selamun aleyküm. Almadı. Demek ki anlamıyor o dilden. Merhaba. Gene cevap yok. Demek o dilden de anlamıyor. İyi günler. Demek ondan da anlamıyor. Günaydın. Ondan da anlamıyor. Demek yabancı. Good morning diyeceksin. Niye ben bunu böyle söylüyorum? Halkımızla, insanımızla aramıza duvarlar örüyor bu basın, bu televizyon. Gelin bu duvarları biz kıralım. Bu suni duvarları kaldıralım. Allah'ın izniyle bu milletin her ferdinin mayasında İslam var, bunu böyle biliniz. Mayasında İslam var. Hiç endişeniz olmasın. Bak, bu bizi idare edenler, şu televizyon yayını yapanlar, şu basın çıksın desin ki biz İslam'ın ilkelerine karşıyız. İslam'a karşıyız. Şu millet 60 milyonuyla omuz omuza verir, el ele verir, tek vücut olur ve bir kalemde bunları siler atar Allah'ın izniyle. Hiç endişesi olmaz. Öyleyse kucaklayıcı olalım, hoşgörülü olalım ve göreceksiniz ki Allah'ın izniyle gelecek bizim olacaktır. Üzülmeyiniz, mahzun olmayınız. İnanıyorsanız muhakkak üstünsünüz. İnanıyoruz ve üstünüz değerli kardeşlerim. Ve son cümle, evet, Marmara Gazetesi'ni tekrar hatırlatıyorum size.
Evinizde her gün bir Marmara Gazetesi'ne var mısınız? Bu ses 1500 tane. Bu ses 1500. Zaten 1500 satıyor, bugün öğrendim. Ama şu kapalı spor salonunda bulunan şu kadrolar bu kararı verirse Bursa'nın en büyük yerel gazetesinin ben Marmara olacağına inanıyorum. Her eve Marmara'yı sokmaya hazır mıyız? İşte bu ses bu işi halleder. Bu ses bu işi halleder. Ve Yahya Kemal'in şu mısralarıyla bitiriyorum. Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi. Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyet namın. Galip et. Çünkü bu son ordusudur İslam'ın. Ve hepinizi bu duygular içerisinde selamlıyor. Gecemiz mübarek, geleceğimiz aydınlık olsun inşallah. Sağ olun, var olun değerli kardeşlerim.